Bugün önümüzde Can Yücel'in Mekanım Datça Olsun kitabından derlediğin notlar ve alıntılar var. Evet, çok özel bir kitap gerçekten. Öyle, yani bu kitap ilk bakışta sadece bir şairin son yıllarını geçirdiği bir yer hakkında yazdığı şiirler gibi duruyor. Ama değil. Kesinlikle değil. İçine girince anlıyorsun ki bu bir coğrafyanın, bir insanın nasıl dönüştüğünün, bir insanın da bir coğrafyaya nasıl dönüştüğünün hikayesi. Aynen öyle. Ve elimizdeki kaynaklarda sadece şiirler yok. Eşi Güler Yücel'in ve editörün bıraktığı ipuçları da var. Sanırım bu sohbetin amacı da bu olacak. Yani Datça, Can Yücel için neden sadece bir mekan değil, adeta bir varoluş biçimi? Bunu anlamaya çalışacağız. Kesinlikle öyle. Hatta bence bu konuyu açacak anahtar daha ilk sayfada Güler Yücel'in o kısacık notunda saklı. Evet, onu çok etkileyici. Diyor ki her mekanda Can'la beraber yaşadık ama bu eski Datça'daki son mekanımızda Can durmadan şiir yazdı, ben de resim yaptım. İşte bu kitap böyle bir mekanda ve kaybolan bir zamanda doğdu. Kaybolan bir zamanda. Vay be. İşte bu kaybolan zaman ve ortak üretim vurgusu çok önemli. Bize en başından diyor ki, burada okuyacaklarınız bir şairin fil dişi kulesinde tek başına ürettiği metinler değil. Hı hı. Bu, paylaşılan bir hayatın, birlikte nefes alıp verilen bir evin, o evin baktığı manzaranın, işte bütün bunların bir ürünü. Adeta o mekanın ruhunun kağıda dökülmüş hali. O halde doğrudan o ruhun merkezine inelim. Yani Datça'nın kendisine. İnelim. Şiirleri okurken Datça'nın coğrafi bir tanımdan çıkıp adeta yaşayan, nefes alan bir varlığa dönüştüğünü hissettim. Hele o meşhur dize. Tazı benzetmesi değil mi? Evet. Safkan bir av köpeği, Yunan'dan kalma bir tazı, denizin içine kıvrılmış yatıyor güneşte, bu güzelim yarımada. Düşünsene, bir yarımadaya bakıp uyuklayan, kasları gergin bir tazı görmek. Bu nasıl bir hayal gücü? Bu sadece bir benzetme değil, o toprağa bir karakter, bir kişilik atfetmek gibi. Aynen öyle. Evet, ama ilginç olan o karakterin ne olduğu. Bir av köpeği, hani aynı zamanda hem çok uysal, sadık, hem de inanılmaz vahşi ve içgüdüsel olabilir. Doğru, ikisi bir arada. Belki de Yücel, Datça'nın o sakin, kucaklayan güzelliğinin hemen altındaki o yabani, el değmemiş, o binlerce yıllık ruhu da bu imgeyle yakalamak istemiştir. Olabilir. Zaten şiirlerin geneline yayılan o duysal patlamaya bakınca bunu daha iyi anlıyoruz. Sadece ne gördüğünü değil, ne duyduğunu, ne kokladığını da yazıyor. Evet, o ışık tasviri mesela. Mesela ışığı anlatırken ışığın yolları var, kimi limona, kimi badem ağacına diyor. O ışığın ağaçların üzerine düşüşünü neredeyse hissedebiliyorsun. Hı hı. Ya da rüzgar. Rüzgar sadece esmiyor, bir şeyler getiriyor. Diyor ki, kimi köpek, kimi inek, kimi kazma seslerini, kimi sessizliği getiriyor. Yani Datça şiirlerinde bir arka plan dekoru değil. Hiç değil. Yaşayan, konuşan, ses çıkaran, bazen de susan ana karakterin ta kendisi. Ve sanırım Datça'yı bu kadar canlı bir varlık olarak hissetmemizi sağlayan şey tam da o Can Yücel'in o kendine has sesi. Kesinlikle. Hem çok oyunbaz, hayatla dalga geçen, hem de beklenmedik anlarda çok sert olabilen bir ses bu. Mesela flash başlıklı o inanılmaz kısa şiir. Aa, evet. Gök gürültüsünden korkup yamacıma sokulan sevgilime, sarıl bana sarıl, öp, öp beni dedim. Baksana Allah yıldırımlarıyla resmimizi çekiyor. Harika. Yani 3 dizede aşk, tutku, doğa, mizah ve hatta teoloji hepsi bir arada. Bu cüretkarlık inanılmaz bir şey. İşte bu Can Yücel şiirinin imzası. En yüce, en ulaşılamaz kabul edilen kavramları Tanrı, doğanın gücü, aşk gibi alıp avucunun içine indiriyor ve gündelik hayatın en basit anına yerleştiriyor. Evet, evet. Şimşek çakması gibi korkutucu, görkemli bir doğa olayını ilahi bir fotoğrafçının deklanşöre basması olarak görmek. Bunu yaparken ne süslü kelimelere ne de büyük felsefi laflara ihtiyaç duyuyor. Hiç duymuyor. Çünkü onun için hayat, bütün bu katmanların, kutsalın, dünyevinin, komiğin, trajiğin aynı anda yaşandığı bir yer. Ve bu şiir, o anın mükemmel bir fotoğrafı. O kadar hayat dolu, esprili bir ses ama madalyonun bir de öbür yüzü var değil mi? Olmaz mı? O sevdiği şeye, yani Datça'ya biri dokunmaya kalktığında o oyunbaz sesten eser kalmıyor. Bambaşka bir Can Yücel çıkıyor ortaya. Çok daha hırçın bir ses, evet.
Yarımada'yı ranta açmak, betona boğmak isteyenlere seslendiği dizeleri okurken gerçekten kanım dondu. Ufalarsanız eğer 2 elim boynunuzdadır derler ağa. Ben de bu yarımadayı kucağıma kapıp öleceğim. Bu bir tehditten de öte bir şey, bir yemin gibi. Aynen, bir yemin. Bu bir aidiyet yemini. Kucağıma kapıp öleceğim dizesi bir annenin çocuğunu koruma içgüdüsünü anımsatıyor. Çok doğru bir benzetme. Bu sadece manzaram güzel kalsın estetiğinin çok ötesinde bir sahiplenme. O toprakla o kadar bütünleşmiş ki ona gelecek bir zarar kendi bedenine, kendi canına yapılmış bir saldırı gibi. Hı hı. Bu tavır aslında bugünün çevre aktivizminin, doğa koruma mücadelesinin en saf, en lirik manifestolarından biri sayılabilir. Kesinlikle. Çünkü burada korunan sadece ağaçlar, böcekler değil, seçilmiş, sevilmiş, kök salınmış bir yaşam biçiminin kendisi. Bu yüzden bu kadar hırçın, bu kadar tavizsiz. Peki Datça'yı bu kadar tutkuyla koruma içgüdüsü sadece doğaya yönelik değil anladığım kadarıyla. Değil tabii. Bu koruma kalkanını sanki ülkenin başka yerlerindeki insanlık trajedilerine karşı da kaldırıyor. Kaynaklardaki o şiir aklıma geliyor. Datça'daki Filiz Kıran fırtınasıyla İstanbul'daki Gazi Osman Paşa olaylarını birleştirdiği şiir. Evet, çok kilit bir şiir o. Bu arada filiz kıran, hani o baharda tam her şey yeşermişken gelen taze filizleri, umutları kıran en zalim fırtınalardan biri. Bu doğal olayla bir insanlık trajedisini aynı nefeste anması, inanılmaz bir zihinsel sıçrama. O şiir, Can Yücel'in dünyayı nasıl gördüğünün en çıplak örneklerinden biri. Onun için Datça, ülkenin geri kalanından soyutlanmış bir cennet köşesi değil. Aksine, Aksine, ülkenin nabzının attığı, acılarının hissedildiği bir sinir ucu. Şiirde ne diyor? Bu Datça'da, bu uzak zürafasında Anadolu'nun filiz kıran fırtınası esiyor, eş zamanla İstanbul'da, Gazi Osman Paşa'da dal gibi Aleviler kırılıyor. ve sonra o final. Evet, o final. İşte bu vatanla milletin bölünmez bütünlüğüdür. İşte o son dizedeki ironi insanın suratına bir tokat gibi çarpıyor. Resmi devlet söyleminin en klişe sloganını alıp ülkenin bir ucundaki doğa katliamıyla diğer ucundaki insan katliamını birbirine bağlıyor. Tam olarak bunu yapıyor. Bu sadece bir metafor mu? Yoksa şair burada daha derin bir kader birliği mi görüyor sence? Bence kesinlikle ikincisi. Onun dünyasında bu iki olay birbirinden kopuk değil. Bunlar aynı bedenin, yani vatan dediği coğrafyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan semptomlar. Anladım. Datça'da filizleri kıran kör şiddet ile İstanbul'da insanları kıran organize şiddet, onun gözünde aynı bölünmez bütünlüğün iki farklı yüzü. Biri doğal, diğeri toplumsal ama ikisi de bir kırılma eylemi. Evet. Bu, şairin ne kadar politik olduğunu ama politikasını sloganlarla değil, hayatın ve doğanın en derindeki bağlantıları bularak yaptığını gösteriyor. Dünyayı parçalara ayırmadan bir bütün olarak algılama yeteneği bu. Bu bütüncül bakış, bu büyük trajedilerden, ülkeyi sarsan olaylardan bir anda Datça'nın bir köyündeki bir ineğin absürt hikayesine de inebiliyor. Vatandaş inek şiiri mesela. Ah evet, ilk okuduğumda kahkaha attım, sonra durup bir hüzünlendim. Hikaye çok basit, sahibinin bakmadığı bir inek boynuna ip dolanıp ölüyor. Evet, trajik bir olay aslında. Etinden faydalanamıyorlar, postunu da Türk Hava Kurumu'na veriyorlar. Şairin final yorumuysa tek bir dize. Uçar diye herhalde. Bu müthiş bir kara mizah. Ama yüzeydeki bu tek cümlelik esprinin altında o kadar çok katman var ki. Kesinlikle. Bir yanda ilgisizlikten ölen masum bir hayvanın trajedisi, diğer yanda bu trajedinin bürokratik bir absürtlüğe dönüşmesi. O postun neden oraya verildiğinin bir mantığı yok. Ama sistem bir şekilde işliyor ve o post bir yere kaydediliyor. Evet, bir yere zimmetleniyor. Can Yücel'in dehası bu küçük, önemsiz gibi görünen köy olayında bütün bir sistemin anlamsızlığını, ilgisizliğini ve hayatın kendi içindeki trajikomik doğasını yakalamasında yatıyor. Hı hı. Bir ineğin ölümü üzerinden vatandaş olmanın ne demek olduğunu, bürokrasinin nasıl işlediğini ve ölümün bile nasıl komik bir hale gelebildiğini anlatıyor. Bu, büyük resmi en küçük fırça darbesiyle çizebilme yeteneğidir. Peki bu şiirlerin kendisine yani metnin doğasına dair bir şeye takıldım. Kitabın başındaki editörün notunu okurken bir detay dikkatimi çekti.
Evet, o not çok önemli. Editör, Can Yücel külliyatını hazırlamanın ne kadar zor olduğundan bahsediyor. Çünkü şair farklı baskılarda, şiirlerinde sürekli değişiklikler yapmış. Sürekli oynamış metinlerle. Evet, bazen bir kelimeyi, bazen bir dizeyi, hatta bazen bütün bir bölümü değiştirmiş. Bu sence ne anlama geliyor? Bir şair neden bitirdiğini düşündüğü bir esere sürekli geri döner? Bu not bence kitabın en kilit noktalarından biri. Çünkü sadece editoryal bir zorluğu anlatmıyor, Can Yücel'in şiire bakışını ele veriyor. Nasıl yani? Editör, durumu açıklamak için çok çarpıcı bir benzetme kullanıyor. Şiiri hızlı mutasyona uğrayan bir virüs olarak tanımlıyor ve bu yüzden hiçbir zaman evrimini tamamlayamayacağını söylüyor. Virüs benzetmesi çok ilginç. Evet, bu bizim alıştığımız o Batı kanonundaki tamamlanmış, mermere kazınmış, dokunulmaz sanat eseri fikrine tamamen ters bir yaklaşım. Bu çok romantik bir fikir aslında, şiirin yaşayan bir organizma olması. Ama bir okur olarak sormak istiyorum, bu durum pratik olarak kafa karıştırıcı değil mi? Nasıl yani? Yani şairin asıl niyetinin hangisi olduğunu nasıl bilebiliriz? Hangi versiyon doğru versiyon? Belki de bu şairin bir türlü tatmin olamamasının, bir kararsızlığın yansımasıdır sadece. Harika bir soru. Ama belki de Can Yücel için doğru veya son versiyon diye bir şey yoktu. Belki de onun için şiir, müzeye konulacak bir heykel değil, onunla birlikte yaşayan, nefes alan, değişen ve dönüşen bir günlüktü. Anladım. Tıpkı Datça'daki doğanın her mevsim değişmesi gibi, tıpkı kendisinin her gün yeni bir şey düşünüp hissetmesi gibi, şiir de sabit kalamazdı. Dün söylediği bir dize, bugünkü ruh haline uymuyorsa, onu değiştirme hakkını kendinde görüyordu. Yani bu şiiri bir ürün olarak değil de Bir süreç olarak görmek demek, aynen. Şiir, onun hayatının bir kaydıysa, hayat aktığı sürece o kayıt da değişebilir. Bu bir kararsızlık değil, aksine hayata ve sanata karşı inanılmaz bir canlılık ve dürüstlük göstergesi bence. vay be. Bu bütün denklemi değiştiriyor. Peki, bütün bu parçaları birleştirelim o zaman. Toparlayalım. Datça'nın yaşayan bir varlık olması, şairin hem oyunbaz hem hırçın sesi, politikanın gündelik hayata sızması ve şiirin hiç bitmeyen yaşayan bir metin olması. Tüm bunlar bize ne söylüyor? Mekanım Datça olsun, bir yer hakkında yazılmış şiirlerden çok daha fazlası. Kesinlikle. Bu kitap, bir mekanın, bir insanın sadece yaşadığı bir yer değil, dünyaya baktığı bir çift gözlüğe, olayları yorumladığı bir prizmaya nasıl dönüşebileceğini gösteriyor. Çok güzel ifade ettin. Can Yücel'in Datça'sı, onun Türkiye'sinin, dünyasının ve kendi iç evreninin bir mikrokozmosu. O yarımadanın rüzgarını, toprağını, badem ağacına vuran ışığını, ölen ineğini anlamadan onun son dönem şiirlerindeki öfkeyi, sevgiyi, mizahı ve derinliği tam olarak kavramak mümkün değil. Doğru. Bir sanatçıyı anlamak için onun mekanını, yani bağlamını anlamanın ne kadar hayati olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Kitabın adı Mekanım Datça olsun. Bir vasiyet gibi. Onca fırtınanın, onca sürgünün, onca şehrin ardından kendine ait hissettiği o son limanı bulmuş. Evet, tam olarak bu. Bu da beni şu düşünceye getiriyor. Özellikle sana sormak için. Şimdi bir an için kendi hayatını düşün. Seni tanımlayan, dünyaya bakışını şekillendiren bir mekan var mı? Güzel soru. Bu bir şehir olabilir, doğduğum bir mahalle, her yaz gittiğim bir köy, belki de sadece oturduğum bir ev. Eğer orası hakkında bir şeyler yazacak olsaydın, o mekanın hangi detayları, hangi sesleri veya kokuları senin metnine sızardı? Orayı bir tazıya benzetecek olsan, bu nasıl bir hayvan olurdu?